Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu çantaya çalışacağım. Tam yaz rengine uygun oldu. Gerçekten ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Çantama ek olarak bu şekilde aynı ipi kullanarak, aynı modelden oluşturarak bir de takım halinde terlik ördüm. Açıklama kısmına terlik yapım videosunu da ekleyeceğim. Takım olarak örmek isteyenler için oradan ulaşabilirsiniz. Umarım videomdan memnun kalırsınız. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hadi çantamızın yapımına geçelim. Çantam için Lamia'nın Lollipop yumuşak kağıt ipini kullanıyorum. Kaç adet kullandığımın video sonunda ve açıklama kısmında yazıyor olacağım. Bu şekilde çift askı kullanıyorum. Bunu da yine Lamia'dan aldım. Linkini ekleyeceğim. İpimin de aynı şekilde linkini ekleyeceğim. Ve 4,5 numara 4,5 milim tığ kullanıyorum. Malzemelerimi bu şekilde çantamızın yapımına geçebiliriz. Çantamız bu şekilde iki motif ve bir kenardan oluşuyor. Ben bir motifimi yaptım. Diğerini hep birlikte yapacağız. Hadi o zaman çantamızın yapımına geçelim. Çantam için öncelikle bir tane bağlama zinciri çekiyorum. Ve 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Ve ilk çekmiş olduğum zincirimin tepesine tığımı batıp bir kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. Bir ipimi üzerine doluyorum. Zincirimin ortasına tığımı batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak bir ikili trabzan daha yapıyorum. Baştaki zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. Toplamda şimdiye kadar 4 tane ikili trabzan yaptım ve aralarda birer tane zincir çektim. Bu trabzan sayımı 8'e tamamlıyorum ve aralardaki zincirimi de unutmuyorum. Zincirimle beraber, baştaki zincirimle beraber 8 tane trabzanımı elde ettim. 2, 4, 6 ve 8. Sonunda bir zincir çektim. Ve zincirimin, başta yapmış olduğum zincirimin ortasındaki trabzanım ve zincirimin arasındaki boşluğa tığım batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki aynı boşluğa tekrar batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Baştaki zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. 2 trabzanım oldu. 3. trabzanımı yapıyorum. 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan yaptım araya. Hemen burada ipimi biraz uzun tutuyorum. Başta çekmiş olduğum 3 trabzanımın üçüncüsüne tepesine tığımı batıyorum. İpimi arkadan çekerek öne doğru kaydırıyorum ve 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yandaki boşluğuma geçiyorum. 5 tane ikili trabzan da bu boşluğuma yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. İpimi uzun tuttum. 5 tane trabzan yapmıştım. İlkinin tepesine önden arkaya doğru tığım batıyorum ve ipimi arkadan öne doğru çekiyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. 2 trabzanın arasındaki zincir boşluğuma 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4 ve 5. İpimi biraz uzun tutuyorum. Baştaki ilk trabzanımın tepesine önden arkaya doğru tığım batıyorum. İpimi arkadan öne çekip 3 tane zincir çekiyorum. Bu noktada bu sıramda her bir böyle boşluğuma 5'er tane trabzan yapıp ilkine batarak popcornumu 8 tane popcornumu oluşturuyorum. Evet, 8 popcornumu oluşturdum ve 3 tane zincirimi çektim. Burada hemen sıra sonuma gelmiş oldum. 2 popcornumun arasındaki 3 zincirli olan boşluğuma tığım batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 tane
zincir çekerek bir üst sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak ikisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek fıstığımı oluşturuyorum. Arada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yandaki boşluğuma geçiyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek fıstığımı oluşturuyorum. Arada bir ve iki zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek fıstığımı oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Yan kısımlara geçerken aralarda birer tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yandaki boşluğuma batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek fıstığımı oluşturuyorum. Aynı yere tekrar batacağım için 1 ve 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Yan boşluğuma geçeceğim için aralarda bir zincir. İpimi üzerine doluyorum. Yandaki boşluğuma geçiyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. Aynı yere tekrar batacağım için 2 tane zincir yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum ve yan tarafa geçeceğim için bir zincir çekiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Boşluklarıma ikişer tane fıstık oluşturuyorum. Yani 1 ve 2. Arada 2 zincir çekiyorum. Yan kısma geçerken bir zincir çekiyorum. Aynı yere fıstık oluştururken 2 zincir, yan kısma geçerken bir zincir oluşturarak bu şekilde 8 tane ikişerden oluşan toplamda 16 tane fıstık elde ediyorum. Evet, ikişerden oluşan 8 tane 8 boşluğa batarak 16 tane fıstık elde etmiş oldum. 16. fıstığımı da yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ve buradaki iki fıstığımın arasındaki boşluğuma tığımı batıyorum, ipimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. 1 2 ve 3 zincir çekiyorum. Burası benim bu ortalar benim köşe noktalarım olacak. 8 köşemden oluşacak çanta. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Zincirimi ve ikili trabzanımı burada fıstık olarak kabul ediyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak yine bir ikili fıstık oluşturuyorum. Şimdi İkili fıstığımı oluşturdum. Arada 2 zincir çektim. Ve şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bu iki fıstığımın arasındaki bir tane zincir çektiğimiz yerin boşluğuna bir tane ikili fıstık oluşturuyorum. 2 kere battım, ipimi çektim. 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Bu bir zincir olan yere bir tane ikili fıstık yapmış oldum ve bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Köşe yaptığım yere geliyorum. Buraya yine bir ikili fıstık yapıyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekiyorum. Arada bir ve iki zincir çekiyorum. Köşe oluşturacağım buraya. İpimi üzerine doluyorum ve tekrar bir ikili fıstık yapıyorum. Köşemi oluşturdum. Bir zincir çekip yan boşluğuma geçiyorum. Bir zincir çekmiş olduğum boşluğum ipim üzerine doluyorum. Aynı yere buraya bir ikili fıstık yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. İpim üzerine doluyorum. Köşeme geldim. Köşeme yine bir ikili fıstık yapıyorum. Arada bir ve iki zincir çekiyorum.
Aynı yere köşemin üzerine köşemi oluşturacağım için bir ikili fıstık daha yapıyorum. Arada bir zincir çekip iki köşemin arasındaki boşluğuma, bir zincirimin olduğu boşluğa bir tane ikili fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve köşe boşluğuma gelip köşemi oluşturuyorum. Bir ikili fıstık yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 ve 2. Aynı yere tekrar batarak bir ikili fıstık daha yapıyorum ve köşemi oluşturuyorum. Bu şekilde bir köşe, bir tane ikili fıstık, bir köşe, bir tane ikili fıstık, bir köşe, bir tane ikili fıstık yapıyorum. Köşemi nasıl yapıyordum? Bir ikili fıstık, arada 2 zincir, bir ikili fıstık. İki köşemin arasındaki bir fıstığı yapmaya geçerken de arada bir zincir çekiyorum. Tekrar göstereyim. Köşemi yaptım. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın iki köşemin ortasında bir zincirimin olduğu yere bir tane ikili fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Köşemin olduğu yere yine köşe oluşturuyorum. Bir ikili fıstık yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir ikili fıstık daha yapıyorum. Zincirlerden de takip edebilirsiniz. Bir zincir yaptığımız yere bir ikili fıstık, köşe yaptığımız yere iki zincir yaptığımız yere bir ikili fıstık, iki zincir, bir ikili fıstık yaparak köşelerimizi oluşturuyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Evet, başlangıç noktama geldim. Bu noktada hemen son olarak fıstığımı yaptıktan sonra bir zincir çektim ve burada köşe yaptığım yerin, iki zincir çektiğim yerin ortasına şu kısma tığımı batıyorum. İpimi çekerek bir kaydırmayla bağlıyorum. 1, 2 ve yine 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğun içerisine tekrar batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Zincirimi ve trabzanımı fıstık olarak sayıyorum. Yine köşemin üzerine köşe yapmış oluyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum ve fıstığımı oluşturmuş oluyorum. Aynı zamanda köşem de oluşmuş oluyor. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Köşemi yaptıktan sonra aralardan birer zincir çekiyorum. Birer zincir olan yerlere, bir önceki sıramda birer zincir yaptığım yerlere fıstıklarımı oluşturuyorum. İpimi üzerine doladım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak ikisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine bir zincirimin olduğu yere geldiğim için ipimi üzerine doluyorum. Burada iki fıstığımın arasındaki bir zincirlik boşluğuma bir fıstık yapıyorum. İkili fıstık. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Köşemi oluşturmak için köşe boşluğuma bir önceki sıramdaki zincir çektiğim boşluğa geliyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı köşe boşluğuma batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. Arada bir ve iki zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp tekrar köşemin içerisine köşe oluşturuyorum ve bir ikili fıstık yapıyorum. Köşemi oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aradaki bir zincirlik boşluğumun üzerine bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir zincirlik olan boşluğuma bir ikili fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Köşe boşluğuma geliyorum. Yine bir fıstık, ikili fıstık yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp köşe boşluğumun aynı yere tekrar batarak ikili fıstık yaparak köşemi oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum ve köşe boşluğuma, pardon, bir zincirlik boşluğuma geliyorum. Bir ikili fıstık yapıyorum.
Bir zincir çekiyorum. Bir zincirlik boşluğuma yine bir ikili fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Köşe boşluğuma geliyorum ve bir köşe yapıyorum. Bir ikili fıstık yaptım. Bir ve iki zincir çekerek aynı yere batıyorum ve bir ikili fıstık yapıyorum. Köşemi oluşturuyorum. Bu sıramda bu şekilde ilerliyor. Köşelerimi yaparken ortada 2 zincir çekiyorum. Aradaki bir zincirlik boşluklarımı batarken aralarda birer zincir çekerek gidiyorum. Köşe yapıyorum. Bir zincir, bir fıstık, bir zincir, bir fıstık, bir zincir ve köşe. Yani iki köşemin arasında 2 tane ikili fıstık elde etmiş oluyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Sıra sonuma geldim. Burada toplanma oluşmaması için 1 ve 2 zincir çekiyorum. Tekli fıstığımdan sonra burada hemen köşe noktamdaki 2 zincirlik boşluğun içerisine tığım batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekerek üst sırama geçiş yapıyorum. Bu sıramda aynı işlemleri bir önceki sıralarımda yaptığım fıstıklı modelimdeki işlemleri devam ettireceğim ama popcorn şeklinde yaparak popcorn yaparak devam ettireceğim. İpimi üzerine doladım. Zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. Zincirimle beraber 5 tane ikili trabzan yapıyorum bu boşluğumun içerisine. 4 ve zincirimle beraber 5 tane ikili trabzanımı oluşturdum. Hemen bu noktada ipimi biraz geniş bırakıyorum. Başlangıçta çekmiş olduğum 3 zincirimin tepesine tığım batıyorum. Önden arkaya doğru, arkadan öne doğru ipimi çekiyorum ve bir popcornlarım sıkı olmasın diye toplanmaması için arada 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Köşe boşluğumun içerisine tekrar batarak 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. İpimi biraz geniş bırakıyorum. İlk çekmiş olduğum trabzanın tepesine tığım batarak arkadan öne doğru ipimi çekiyorum. Arada 1 ve 2 zincir çekiyorum. Köşemi bu şekilde oluşturmuş oluyorum. İpimi üzerine doluyorum. Arada bir zincirlik boşluğumun içerisine yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5. İlk yapmış olduğum trabzanımın tepesine tığımı önden arkaya doğru batıyorum ve ipimi arkadan öne doğru çekerek popcornumu oluşturuyorum. Arada 1 ve 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir önceki sıramdaki bir zincirlik boşluğumun içerisine yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Dört ve 5. İlk yapmış olduğum trabzanın tepesine önden arkaya doğru tığım batıyorum. İpimi arkadan önüne doğru çekiyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir önceki sıramda çekmiş olduğum bir tane zincirin boşluğuna yine 5 tane ikili trabzan oluşturuyorum. 2 3 4 ve 5. İpimi geniş bırakıyorum biraz. İlk trabzanın tepesinden önden arkaya doğru batarak arkadan öne doğru ipimi çekiyorum ve bir iki zincir çekiyorum. İpimi üzerine doladım. Köşe boşluğuma geldim. Bu noktaya yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5. İlk trabzanımın tepesine tığımı önden arkaya doğru batıyorum. İpimi arkadan öne doğru çekiyorum. 1 2 ve 3 zincir çekiyorum köşe boşluğumu oluşturmak için. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğuma tekrar batarak 5 tane ikili trabzan daha yapıyorum.
4 ve 5. Yine popcornumu oluşturmak için ilk trabzanın tepesine batıyorum. İpimi çekip 1 ve 2 zincir çekiyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Köşelerime 2 tane popcorn yapıyorum. Aralarda 3 zincir çekiyorum ve aradaki köşe boşluklarımın arasındaki birer zincirlik boşluklarıma birer tane popcorn yapıyorum ve aralarda 2 tane zincir çekiyorum. Bir popcorn köşe, 3 tane popcorn, bir köşe oluşturarak ilerliyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Popcornlarımı oluşturarak 8 köşe elde ettim ve başlangıç noktama geldim. Burada bir üst sıraya çıkarken her zaman bir zincir fazla çekiyorum ki toplanma olmasın diye. Hemen burada köşemin ortasındaki 3 zincirlik boşluğuma tığım batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekerek üst sırama geçiş yapıyorum. Bu sıramda yine fıstık oluşturarak köşelerime devam edeceğim. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak bir ikili trabzan yapıyorum ve zincirimi ve ikili trabzanımı fıstık olarak kabul ediyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum arada. İpimi üzerine doluyorum. Hemen aynı noktaya tekrar ikili fıstık oluşturuyorum. Arada yine bir zincir çekiyorum. Köşemi oluşturdum. İpimi üzerine doluyorum. Burada bir önceki sıramda 2 zincirlik boşluğuma yine bir ikili fıstık oluşturuyorum. Arada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp yandaki boşluğuma geçiyorum. Yine bir ikili fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yandaki boşluğuma geçiyorum. Bir ikili fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yandaki boşluğuma geçiyorum ve bir ikili fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Köşe boşluğuma geçiyorum ve ikili fıstığımı oluşturuyorum. Arada bir ve iki zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere bir ikili fıstık daha oluşturuyorum. Ve köşemi elde etmiş oluyorum. Bir zincir çekiyorum. Yandaki boşluğuma geçiyorum. Bir ikili fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Yandaki boşluğuma bir ikili fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Yandaki boşluğuma bir ikili fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Yandaki köşe boşluğuma geliyorum. Bir ikili fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum ve köşe boşluğuma geliyorum. Bir ikili fıstık oluşturuyorum. Arada bir ve iki zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğuma tekrar batarak bir ikili fıstık daha oluşturuyorum ve köşemi elde etmiş oluyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Köşemde 2 tane ikili fıstık, aralarda 2 zincir ve ara boşluklara birer zincir yaparak 1, 2, 3, 4 tane fıstık oluşturuyorum. Tekrar köşe. 4 fıstık, tekrar köşe. Artırmam bu şekilde devam ediyor. En başta arada bir fıstık yapmıştık. Bir köşe, 2 fıstık arada, bir köşe. Ve burada 2 popcorn ya köşelerimin arasında 3 tane popcorn ve burada da 2 köşemin arasında 4 tane fıstık elde etmiş oldum. Arttırmalarım da bu şekilde devam edecek. Bir sonraki sıramda yine aynı işleme fıstık işlemine devam ediyorum. Bir köşe 4 fıstık, pardon 5 fıstık bir sonraki sıramda ve bir sonraki sıramda bir köşe 6 fıstık oluyor arada. Şu şekilde bir köşe 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane fıstık elde ediyorum. Tekrar bir köşe yapıyorum. 6 fıstık, bir köşe, 6 fıstık, bir köşe olana dek bu şekilde çantamın motifini bu şekilde ilerletiyorum. Evet, altılı fıstık yaptığım sırama geldim. Burada ilk başta bir köşe oluşturmuştum ve sondaki köşemi de yaptıktan sonra arada 5 tane
2, 4 ve 5 tane fıstığım kalmış oldu. Buraya hemen çantamın askısını sabitleyeceğim. Öncelikle köşemi yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Askımı alıyorum. Tığımı bu şekilde askımın içerisinden geçiriyorum. Bu noktada bir zincirle bağlıyorum. Hemen ilk fıstığımın şu şekilde köşesine tığımı batıyorum. Askımın içerisinden de geçiriyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve tekrar askıma batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu noktada hemen buradaki boşluğuma tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde gözüküyor. Hatta şuraya bir sık iğne daha yapayım. Şöyle şu noktaya şöyle tığımı batıyorum. Askımın içerisinden de ipimi geçirip bir sık iğne yapıyorum. Buradaki köşe boşluğuma batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde boşluk oluşmasın diye istediğiniz kadar batarak sık iğne geçebilirsiniz. Hemen yanındaki fıstığımın tepesine batıyorum. Askımın içerisine batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğuma batıyorum. Askıma batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Şöyle. Hemen yanındaki fıstığımın tepesine batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Buraya zincirimin boşluğuna batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Evet, boşluksuz gayet düzgün oluyor. Hemen yanındaki fıstığımın tepesine batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Boşluğumu batıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Fıstığımın tepesine batıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Boşluğuma batıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Fıstığımın tepesine askıma ipimi çekiyorum. Boşluğuma askımın içerisinden ipimi çekerek sık iğne yapıyorum. Fıstığımın tepesine askımın boşluğuna batıyorum. Hemen buradaki zincir boşluğuma batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Burada hemen şuradaki bakın köşemdeki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen burada zincirimin olduğu yere geldim. Ondan önce burada hemen fıstığımın bir önceki köşe boşluğuna batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Zincirimin olduğu yere batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve zincirimin burada tepesine fıstığımın tepesine biraz zor batacağım. Batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde askımı sabitlemiş oldum. Şöyle bir düzelteyim. Hemen bu noktada ipimi biraz uzun tutup arkadan şu şekilde aynı yere battığım yere batarak ipimi şu şekilde çekiyorum. İçerisinden geçiriyorum. Ve bu noktada biraz sıkılayıp bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batarak bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki köşemin iki zincirlik boşluğuna bir ve iki zincir yapıyorum. Fıstığımın tepesine bir sık iğne, pardon, sık iğne yapıyorum, iki sık iğne. Zincirimin boşluğuna bir sık iğne, fıstığımın tepesine bir sık iğne, zincir boşluğuma bir sık iğne, fıstığımın tepesine bir sık iğne, zincir boşluğuma bir sık iğne, şöyle tutayım. Fıstığımın tepesine bir sık iğne, zincir boşluğuma bir sık iğne,
Fıstığımın tepesine bir sık iğne, zincir boşluğuma bir sık iğne, fıstığımın tepesine atlıyordum az daha, bir sık iğne, zincirimin boşluğuna bir sık iğne, fıstığımın tepesine bir sık iğne ve zincir boşluğuma bir sık iğne. Fıstığımın tepesine bir sık iğne ve köşe boşluğuma geldim. 2 zincir çekmiştik burada. 2 tane sık iğne ve fıstığımın tepesine bir sık iğne. Bu şekilde her bir fıstığımın üzerine birer tane ve zincirli boşluklarıma birer tane sık iğne yapıyorum. Köşe boşluğundaki zincirime 2 sık iğne yaparak bütün etrafını, çantamın bütün etrafını sık iğnelerle dönüyorum. Motifim bu şekilde hazırlanmış oluyor, çantamın bir parçası. Diğer parçasını da aynı şekilde hazırlıyoruz ve yan parçasını yapmaya geçiyoruz. Çantamın yan parçası için öncelikle 16 tane zincir çekiyorum. Zincirimi şu şekilde ters çeviriyorum ve 15. zincirimin arka kanadına tığımı batıyorum, ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirimin yine arka kanadına tığım batıyorum, ipimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirimin arka kanadına batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirimin arka kanadına batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirimin arka kanadına batarak 15 tane sık iğne elde ediyorum. Her bir zincirimin arka kanatlarına batarak birer tane sık iğne yaparak 15 tane sık iğnemi elde ettim ve bir zincir çekip ikinci sırama geçiş yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen dibindeki zincirimin tepesine tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnemin tepesine bir sık iğne. Hemen yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Bu şekilde yine bu sıramda da 15 tane sık iğnemi elde etmiş oluyorum. İkinci sıramda da 15 sık iğnemi tamamladım. Bir zincir çekip 3. sırama geçiş yapıyorum. Hemen dibindeki sık iğneme tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne, yanındaki sık iğneme bir sık iğne, yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak yine 15 tane sık iğnemi elde ediyorum. Bir zincir çekip 4. sırama geçiş yapıyorum. Orada da yine 15 sık iğne yapıyorum. 5. sıramda, 6. sıramda ve yeteri uzunluğa gelene kadar bu şekilde 15 tane sık iğnemi tamamlıyorum. Yan parçamda yeteri uzunluğa geldim. Bu şekilde boyunun ölçüsü 48 santim oldu ve eni de 8,5 santim oldu. Ben ölçümü şu şekilde çantamın parçasına ölçerek yaptım. Sizler de ölçü fark edecektir. İpinizin kalınlığına, inceliğine göre. Burada hemen köşemde, askımdan sonraki ilk köşemde şu şekilde denk getiriyorum. Diğer tarafa kadar şöyle uzatarak diğer askımdan sonraki yine ilk köşeme denk getirene kadar bu şekilde yapıyorum. Ben çantamın ağız kısmının biraz açık olmasını istedim. Siz daha kapalı isterseniz daha askınıza daha yakın yerden de ölçü belirleyebilirsiniz. Bu şekilde ölçümü tamamladım ve 15 sık iğnemi bu şekilde ördüm. Hemen bu noktada bir zincir çektim ve köşemdeki ilk sık iğnemin boşluğuna bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğuma bir sık iğne. Yanındaki boşluğuma bir sık iğne. Yanındaki boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma birer tane sık iğne yaparak yan parçamın tüm etrafını sık iğnelerle bu şekilde dönüyorum. Alt kısma geliyorum. Oraya da yine sık iğnelerimi 15 tane sık iğnemi yapıyorum. Ve köşeme geçip yine diğer tarafta da her bir boşluğuma sık iğnemi yapıyorum. Ve burada yine 15 sık iğnemi tamamlayarak başladığım noktaya geliyorum. Ve ipimi kesiyorum. Çantamın birleştirme kısmına geçiş yapıyorum.
Evet, çantamın bütün parçalarını hazırladıktan sonra yönlerinin düz olduğuna dikkat ederek şu şekilde çantamın sol tarafından başlayacağım birleştirmeme. Sık iğnemin düz olduğuna dikkat ediyorum. Hemen burada bir tane zincir çekiyorum ipime. Burada köşemdeki şöyle ilk boşluğuma batıyorum sık iğnemin ve karşısında birleştireceğim yerden sol taraftan başlıyorum demiştim. Köşemin başlangıcına şu şekilde batıyorum. İpimi içerisinden geçiriyorum. Ay, kaydı. İpimi ikisinin içerisinden geçirip bir zincir çekiyorum. Hemen bu noktada şu şekilde öncelikle ileriye doğru gidiyorum ama aslında terse gidiyorum gibi. Yani sağ tarafa doğru gidiyorum. Şu şekilde orta parçama, uzun parçama batıyorum. Yanındaki sık iğneme ve karşısındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. Bu şekilde çektiğim önde kalmış oluyor. Bir sık iğne yapıyorum. Tersten bu şekilde batıyorum. İpimi çekiyorum. Çektiğim ip önde kalmış oldu. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki, karşısındaki ipimi çekiyorum. Yani dolama tekniğiyle birleştirmemi yapıyorum. Siz normal sık iğne ile de yapabilirsiniz. Bence böyle çok daha güzel olacaktır. Karşılıklı olarak batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Karşılıklı olarak batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Karşılıklı olarak batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Karşılıklı olarak batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisinden birlikte geçiriyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane dolama tekniğiyle sık iğnemi yaparak birleştirmemi tamamlıyorum. Diğer köşemin olduğu yere kadar aynı işlemi çantamın diğer parçasında da tamamlıyorum ve çantam artık hazırlanmış oluyor. Evet, çantamın birleştirmesini tamamladım. Çapraz kullanım için de bu şekilde bir sap ördüm. Daha önceden videosunu çekmiştim. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Çantam bu şekilde oldu. İçine bir çıt çıt dikeceğim. Daha düzgün durması için kullanırken. Ve çantamın ölçülerinden de bahsetmek istiyorum son olarak sizlere. Buradan itibaren boyu 27 santim oldu. Ve eni de şöyle ölçtüğümde 34,5-35 santim olmuş oldu. Çantamın yapımı bu şekilde. Umarım videomdan memnun kalırsınız. Hepinize kolaylıklar diliyorum.